Kurban Bayramınız mübarek olsun öncelikle. Söze böyle başlamak istedim. Çünkü bugün masamızda o aradığınız içsel huzurun, hayatın kontrolünü ele almanın nihai sırrına dair çok çarpıcı bir dosya var. Evet, hem de ne dosya. Gerçekten sarsıcı bir içeriği var. Yani hayatta en çok sevdiğiniz şeyi kaybetmeyi göze almak diyebiliriz buna. Bugün özenle hazırlanmış o güzel içerikleriyle bildiğimiz Bir Okur Bir Kare sayfasının sunduğu bir vakayı derinlemesine inceliyoruz. Ki bu vaka modern insanın o sahip olma, aidiyet, başarı gibi algılarını tamamen ters yüz eden bir tarihi olay aslında. Bizim buradaki amacımız hani asırlar önce yaşanmış bir kıssanın kronolojisini çıkarmak falan değil. Kim nereye gitti tarzı yüzeysel bir okuma yapmayacağız bugün. Asıl meselemiz Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in o ıssız vadide sergilediği sarsılmaz teslimiyetin psikolojik mekaniklerini deşifre etmek. Bilgi yükü altında ezilen zihinlerimize bu anlatının nasıl bir berraklık sağlayabileceğini konuşacağız. O zaman sıfır noktasından başlayalım istersen. Çünkü bu olay hani bir anda gökten inen dramatik bir emirle başlamıyor. 10 yıllar süren insanı yıpratan bir hasret süreci var en başta. Tabii, evlat hasretiyle yanan bir peygamber var ortada. 10 yıllar boyunca edilen o dualar ve çok çok uzun bir zamanın ardından Hazreti Hacer'in gebeliğiyle gelen müjde. Ya kendi hayatınıza bir dönüp bakın. Bugün birine mesaj atıp 2 dakika cevap alamadığımızda kriz geçiriyoruz resmen. Beklemek modern çağın en büyük işkencesi oldu hepimiz için. Çok doğru bir yere parmak bastın. Ufacık bir gecikmeye bile tahammül edemiyoruz artık. İşte tam da bu yüzden o modern insan psikolojisiyle şunu sormak zorundayım. 10 yıllar süren bir bekleyiş, insan ruhunda nasıl bir mimari inşa ediyor? Neden bu kadar uzun sürüyor bu bekleme aşaması? O bekleme süresi aslında zihnin ve ruhun ilmek ilmek işlendiği bir kuluçka evresi diyebiliriz. Bunu bir bambu ağacının büyümesine benzetebiliriz biraz. Çin bambusu mu? Hani şu yıllarca toprağın altında kalan. Evet, ektiğinizde yıllarca toprağın üzerinde hiçbir filiz göremezsiniz. Ama o süreçte toprağın altında devasa, fırtınalara dayanacak bir kök sistemi inşa edilir. Yani görünmeyen bir hazırlık var orada. Doğumun nihayet gerçekleştiğinde bebeğe verilen isim de işte bu derin kök sisteminin yüzeye çıkmasıdır. Bebeğe İsmail adı veriliyor. Bu ismin etimolojik kökenine indiğimizde muazzam bir detay çıkıyor karşımıza. İsmail kelimesi Allah duyar veya Allah işitir manasına geliyor. İnanılmaz gerçekten. Yani bu isim edilen her duanın, dökülen her gözyaşının havada asılı kalmayacağının biyolojik bir kanıtı gibi adeta. Etraftaki insanların belki de artık alay etmeye başladığı, umudunu kestiği bir yakarışın ilahi makamda eksiksiz bir karşılık bulduğunun ilanıdır o isim. Çok güçlü bir mesaj var burada. Üstelik büyük tabloya baktığımızda bu sıradan bir doğum da değil. Bu soydan Hz. Muhammed'in geleceğini, o büyük peygamberlik silsilesinin taşıyıcısı olan bir neslin dünyaya geldiğini görüyoruz. Yani o 10 yıllar süren bekleyiş, kainatın kaderini şekillendirecek o devasa ruhsal mimarinin hazırlık aşaması. Fakat modern bir zihin için hikayenin kırılma noktası tam da burası bence. Hangi açıdan söylüyorsun bunu? Yıllarca bekle, o bambu ağacı filiz versin, çocuk 13 yaşına gelsin, tam baba oğul bağının zirveye ulaştığı çağda üzerine peygamberler tarihinin en ağır imtihanı çöküyor. İnsan ister istemez soruyor, neden tam 13 yaş? Çünkü teslimiyetin gerçek anlamı sahip olmadığınız veya henüz tam bağlanmadığınız bir şeyden vazgeçmek değildir. Hayatınızın merkezine oturttuğunuz o bağı söküp atabilmektir asıl mesele. Yani imtihanın ağırlığı o bağın kuvvetiyle ölçülüyor bir nevi. Tabii, İbrahim Aleyhisselam'ın kalbinde Allah sevgisine ortak olabilecek tek bir şey kalmıştı. O da yıllarca beklediği oğlu. Kalbin tamamen arınması için en çok sevilenin feda edilebilmesi gerekiyordu. Burada durup biraz itiraz etmek zorundayım. Çünkü modern bir ebeveyn gözüyle bakınca bir babanın oğlunu kurban etme emrini alması dehşet verici bir şey. Aklın sınırlarını zorluyor. Evet, dışarıdan bakınca anlaşılması en zor yer burası, gerçekten. Yani bu inanılmaz durumu ruhani teslimiyet şemsiyesi altında nasıl mantıklı bir yere oturtabiliriz? Hazreti İbrahim 3 gece aynı rüyayı görüyor. Neden uyanıp da bu sadece berbat bir kabus demiyor?
Kaynak metnimiz bu noktada çok önemli bir ayrım yapıyor. Peygamberlerin rüyalarıyla sıradan insanların rüyaları arasındaki o keskin farkı koyuyor ortaya ve vahiy kavramını açıklıyor. Bizim rüyalarımız gibi değil yani. Bilinçaltı yansıması falan yok ortada. Yok hayır, bizim rüyalarımız günlük kaygılarımızdan beslenir. Vahiy ise şüphenin zerresini barındırmayan mutlak bir berraklık halidir. O yüzden boğazladığını gördüğünde bunun ilahi bir emir olduğunu hücresine kadar biliyor. O berraklık anında insan aklının ürettiği savunma mekanizmalarına veya bahanelere yer kalmıyor demek ki. Kalmıyor, itaatten başka hiçbir seçenek yok lügatinde. Baba ve oğul asıl yüzleşmenin yaşanacağı o ıssız vadiye doğru yola çıkıyorlar. Ancak o yürüyüş sırasında sistemin açığını arayan bir mekanizma devreye giriyor. Şeytanın o sinsi stratejisi başlıyor değil mi? Kaynaktaki o detayları okurken kendi hayatımızdaki krizlere ne kadar benzediğini fark ettim ben de. Ne gibi bir benzerlik kurdun? Ya hayatınızda büyük bir karar aldığınızda, devasa bir adım atacağınızda, iç sesiniz veya şüpheler sadece doğrudan size saldırmaz, en zayıf halkanızı yoklar. Şeytan da o vadide sadece emri alan Hazreti İbrahim'e gitmiyor mesela. Muazzam bir sızma girişimi bu. Önce doğrudan hedefe gidiyor gerçi. Bu emir Allah'tan olamaz, aklını kaçırdım falan diyor herhalde. Evet, o berraklığı bulandırmaya çalışıyor. Fakat İbrahim Aleyhisselam onu derhal reddediyor, taşlayıp yanından kovuyor. Şeytan oradan sekip hemen durumu henüz bilmeyen Hazreti İsmail'e sızıyor. Oradaki psikolojik manipülasyona bakar mısınız ya? Çocuğa dünyada en güvendiği dağ olan babası üzerinden saldırıyor. Çocuğun yanına gidip baban seni nereye götürüyor biliyor musun? Seni boğazlayacak diyor. O gencecik zihne bir dehşet tohumu ekmeye çalışıyor şeytan. Peki İsmail Aleyhisselam nasıl bir tepki veriyor o an? İlahi iradeye ve babasına güveni o kadar sarsılmaz ki, zerre sapmadan Rabbimin emrettiği şeyi yapsın ben boyun eğerim diyerek kovuyor şeytanı. Çok acayip bir irade gerçekten. Sonra da anneye gidiyor şeytan anladığım kadarıyla. Projenin en kırılgan olduğunu düşündüğü yere. Evet, Hazreti Hacer'e gidiyor. Bir anneyi evladı üzerinden vurmaktan daha sinsine olabilir ki? Kendi çevrenizi gözünüzün önüne getirin. Radikal bir karar aldığınızda size en çok yapma diyen o koruyucu anne figürleridir genelde. Şeytan tam o damara basıyor. Fakat Hacer anneniz o korku imparatorluğuna hiç pay vermiyor. Her nerede olsa onun Allah'a boyun eğmesi daha hayırlıdır diyerek şeytanın suratına çarpıyor kapıyı. Üçü de birbirinden habersiz ama aynı frekansta Allah'ın emri her şeyden hayırlıdır diyerek şeytanı perişan ediyorlar. Bu da inancın sadece bireysel bir olay değil, dışarıdan aşılamaz bir ailevi kale olduğunu gösteriyor bize. O kale dışarıdan gelen saldırıyı püskürtüyor ama asıl fırtınanın gözü henüz gelmedi. Dış sesler sustuğunda o vadi de baba ve oğul baş başa kalıyor. Asıl yüzleşme o an başlıyor işte. İbrahim peygamberin o ağır, kan dondurucu emri oğluna açış biçimi başlı başına bir psikolojik şaheser bence. O anı nasıl yönetiyorlar peki? Kayıtlar bize o anın zorbalıktan ne kadar uzak, şefkat dolu olduğunu aktarıyor. Oğlunu karşısına alıp, "Yavrucuğum, rüyada seni boğazladığımı görüyorum, bir düşün ne dersin?" diye soruyor. Aradaki o devasa yaş farkına, o dönemin ataerkil yapısına rağmen emri dikte etmiyor yani. Çocuğun rızasını arayan bir duruş var. İsmail'in o soruya verdiği cevap ise, insanlık tarihi boyunca yankılanmaya devam edecek cinsten, 13 yaşındaki çocuk, "Babacım emrolunduğun şeyi yap." diyor. İnşallah beni sabredenlerden bulursun diye de ekliyor. Yani kaderiyle kavga eden bir kurban psikolojisi yok burada. Yok, sürecin aktif bir katılımcısı o. Olan bitenin farkında ve içinde isyanın kırıntısı bile yok. Beni kaynak metinde asıl darmadağın eden şey o rıza beyanından sonra gelen vasiyetler kısmı oldu. Kendi hayatınıza dönüp bir bakın. Evet, o vasiyetler gerçekten inanılmaz. Ufacık bir hakkımız yendiğinde dünyaları ayağa kaldırıyoruz. Çoğumuz kriz anında sadece kendi acımızı merkeze alırız. Orada ölüme saniyeler kalmış bir çocuk kendi canından çok babasının travmasını düşünüyor. Krizi yöneten bir çocuk var adeta. O vasiyetlerin her maddesi ileri düzeye bir empati taşıyor. "Beni iple sıkıca bağla ki çırpınıp sana karşı saygısızlık etmeyeyim, sevabım eksilmesin." diyor babasına. Fiziksel acının getireceği o istemsiz refleksten bile çekiniyor. Bıçağın iyi bilenmesini istemesi de babasının işini kolaylaştırmak için. Eylemin uzayık bir eziyete dönüşmesini istemiyor. Ve en vurucu madde geliyor,
Yüzümü yere dön ki bana bakıp etkilenmeyesin diyor. Allah'ın emrini yerine getirmene engel olmayayım diye babasının tereddüt yaşamasını engellemeye çalışıyor. Finalde de anneye gönderilen o hediye var. Gömleğimi anneme götür, ona teselli olsun, kokumu alsın ricası. İnsan teslimiyetinin ulaştığı en zirve noktadır bu. Fiziksel bir vazgeçişten ziyade duygusal bir şaheser sanki. Bir babanın evladından bu sözleri duyup yüreği yana yana o bıçağı çalabilmesini bizim dünyamızda anlamak imkansız. Ancak tam o kusursuz teslimiyet anında, bıçak boyuna temas ettiği o saniyede, yeryüzünün fiziki kuralları Allah tarafından bir anda iptal ediliyor. Bıçak kesmiyor değil mi? İbrahim Aleyhisselam bıçağı taşa vurup test ediyor, taş ikiye ayrılıyor ama oğlunun tenini kesmiyor bıçak. Kesmiyor. Çünkü tam o saniyede gökten bir nur iniyor, Cebrail aleyhisselam yanında kurbanlık bir koçla beliriyor. Kaynak metnimiz bu mucizeyi sarsılmaz bir kanuna dönüştürüyor aslında. Allah seninle olduktan sonra ateşte, bıçakta çaresiz kalır diyor. Evet, kanunları koyan kudret, o sarsılmaz teslimiyeti gösteren kulu için fizik kurallarını parçalıyor o an. Ateşi yakıcı yapan da, bıçağı kesici yapan da aynı mutlak irade. Yıllar önce Nemrut'un devasa ateşinin Hazreti İbrahim'i yakmamasıyla tamamen aynı mekanizma işliyor burada. Ve o irade, emrine şartsız boyun eğenleri asla yalnız bırakmıyor. O koçun inmesi sadece biyolojik bir kurtuluş değil, putların yıkıldığının ilan edilmesidir. Bu noktada şunu sormak istiyorum. Acaba teslimiyet sadece elimizdeki en değerli şeyden vazgeçmek midir? İnsanların en çok yanıldığı nokta bu bence. Nasıl yani, biraz daha açar mısın? Teslimiyeti her şeyi bırakıp köşeye çekilmek sanıyoruz. Oysa bu vazgeçiş hikayenin sonu değil, Kabe'nin yeniden inşası gibi devasa bir projenin temeli oluyor. Görev bu ikiliye veriliyor. Çok muazzam bir nedensellik bağı kurdun. Teslimiyet pasif bir eylemsizlik değildir. Kabe'nin inşası, teslimiyetin taşa toprağa bürünmüş, ter dökülmüş aktif halidir. Kendi en değerli sığınağını feda etmedikçe milyonlarca insana sığınak olacak Kabe'yi inşa etme liyakatine ulaşamıyorsun demek ki. İsmail büyüyor, yiğit bir delikanlı oluyor. Allah Kabe'nin yerini bildirip inşayı emrediyor. O ağır imtihanı veren baba oğul, yeryüzünün kalbini yeniden ayağa kaldırıyor. İnancın bireysel bir deneyimden çıkıp toplumsal bir barınağa dönüşmesi bu. Yüzyıllar sonra son peygamber Hazreti Muhammed için yeryüzündeki en büyük huzur kaynağı olacak o mabet. Kavmi tarafından dışlanan, ateşe atılan o yalnız adam, tüm krizlerde bana Allah yeter deminin karşılığını hiç uyumayan bir şehir bırakarak alıyor. Allah da ona Halilim yani dostum diyor. Peki bu tarihi belgeden kendi hayatımıza nasıl döneceğiz? Çoğumuzun hayatında Nemrut ateşi veya feda edilecek bir İsmail yok. Ama sabah nefret ederek uyandığımız bir alarm var, kredi kartı faturaları var, stresler var. Bu devasa teslimiyeti günlük hayatımıza nasıl entegre edeceğiz? Teslimiyet, illa devasa krizlerin gelmesini beklemek demek değildir. Kendi iradenizi her gün küçük adımlarla o büyük iradeyle uyumlu hale getirmektir. Günlük yaşamda insana manevi bir çapa lazım. O küçük pratikler olmadan fırtınalarda ayakta kalamayız zaten. İşte tam burada incelediğimiz bir okur bir kare kaynak dosyasının çok pratik bir tavsiyesi devreye giriyor. Neymiş o tavsiye? Bizi dinlerken içsel huzuru bulmak isteyip de ibadete alışkanlık haline getiremeyenler için 5'te 5 namaz, mobil uygulaması var. Tamamen ücretsiz, reklam barındırmayan müthiş bir araç bu. O uygulama süreci oyunlaştırarak adım adım o alışkanlığı kazandıran harika bir rehber. O ilk adımdaki direnci kırıyor. O ilk direnç aşıldığında gerisi çorap söküğü gibi geliyor zaten. Ama sadece fiziksel pratik yetmez. İnancın kaynağına inmekte o kök sistemini güçlendirir. O bambu ağacını sular yani bir nevi. Orası için de müthiş bir kapı var dosyada. Kur'an-ı Kerim'i o asıl kaynağından okumak istiyorum ama harfleri bile bilmiyorum diyenler için Lam Elif Kur'an uygulaması tam bir kurtarıcı. O da yine ücretsiz ve tertemiz bir arayüze sahip. Kaynaktaki örneği hatırlarsın. 52 yaşındaki bir teyzemiz sadece birkaç hafta içinde sıfırdan Kur'an okumayı öğrenmiş bu uygulamayla. Bir okur bir kare sayfasına bu manevi sığınakların anahtarını verdiği için gerçekten teşekkür borçluyuz. Günlük teslimiyet pratikleri, o büyük krizler kapıyı çaldığında yıkılmamak için inşa ettiğimiz kendi küçük Kâbelerimizdir işte. Cebimizdeki bu araçlar o yüzden çok kıymetli.
Bu dosyayı kapatırken sizi o ıssız vadinin görünmez yankısıyla baş başa bırakmak istiyorum o zaman. Kendi içinize şöyle bir bakın. Bu çok önemli bir yüzleşme anı dinleyicilerimiz için. Hayatınızda sımsıkı tutunduğunuz, bırakmam dediğiniz o en değerli İsmail'iniz nedir? Kariyeriniz mi, statünüz mü, yoksa paranız mı? Ve onu manen serbest bıraktığınızda inşa edilecek Kabe neye benzeyecek? Bir sonraki derin sohbette görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.